Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle orta büyüklükte yazlık bir çanta öreceğiz. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Ayrıca zil butonunu aktifleştirirseniz yayınlamış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Gelelim ayrıntılara. Çantaya tabandan oval taban örerek başlıyoruz. Daha sonra kafes örgüsü şeklinde baklava dilimlerinden oluşan yan duvarlarını örüyoruz. Örme işlemi bitince bu örmüş olduğumuz dilimlerin etrafına kaydırma sıraları yapıyoruz üzerinden. Ve son olarak da ters sık iğne örerek çantayı tamamlıyoruz. Çantanın iki küçük bir de 1 metre uzunluğunda sapı bulunuyor. İster el çantası ister omuz çantası olarak kullanabilirsiniz. Yapılışı da oldukça kolay. Daha önce ben aynı modeli torba çanta şeklinde çalışmıştım. Rengi koyu olduğu için tam görülmediğini arkadaşlar yorumlarda belirtmişler. Ben de o yüzden hem daha farklı hem de açık renk bir çalışma hazırladım. Diğer çantanın linkini ekranın sağ üst köşesine bırakacağım. Oradan da faydalanabilirsiniz. Gelelim malzemelere. Çantayı örmek için 5 numara 3 milimetrelik tığ kullandım. 250 gramlık yumuşak rafya iplik kullandım. Bir yumaktan biraz fazla gidiyor. Yani 2 yumağa ihtiyacımız var. İşaretlemeler için de birkaç ayrıca ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Çanta tabanını örmeye 33 zincir çekerek başlıyorum. İlk zinciri saymıyorum. Sabitlemek için kullandım. Şimdi sırayla 33 zincir örüyorum. Toplam 33 zincir çektim. Zincirin ters tarafını çeviriyorum. Çıkıntılara batarak sık iğne örmeye başlıyorum. Birinci zinciri atlıyorum. İkinci zincirin çıkıntısına batıyorum. Bir sık iğne ördüm. Bu örmüş olduğum sık iğneye başlangıcı belirtmek için mor bir ayraç takıyorum. Burası tur başlangıcı olacak. Aynı zincire 2 sık iğne daha örüyorum. Toplamda 3 sık iğne oluyor. 2 3. Üçüncü sık iğneye de yine bir ayraç takıyorum. Buralardan artışlar yapacağım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar toplam 30 sık iğne örüyorum. Sırayla zincirlere batıyorum. Ayraçtan sonra 30 sık iğne ördüm. Bu zincirin içerisine 3 sık iğne örerek dönüş yapacağım. Bir sık iğne örüyorum. Buraya yine bir ayraç takıyorum. Aynı yere devam ediyorum. 2 ve 3. sık iğneyi örüyorum. Yine bu 3. sık iğnenin de tepesine bir ayraç yerleştiriyorum. Dönüş yaptım. Sık iğnelerin karşılarına batarak toplam 30 sık iğne örerek turu tamamlayacağım. İlk sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğne örüyorum. Sırayla zincirlere batarak devam ediyorum. Örerken de bu fazlalık ipi araya alıp gizliyorum.
tur başlangıç ayracına kadar örüp birinci turu tamamladım. Bu ayraçlar arasındaki 30 sık iğnenin sayısı değişmeyecek. Aynı şekilde karşı tarafta da artışlar ayraçlar arasında burada ve bu köşede olacak. Şimdi ikinci tura başlıyorum. Ayracın bulunduğu ilmeğe 2 sık iğne örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2 sık iğne ördüm. Birinci sık iğneye tur başlangıç ayracını yerleştiriyorum. Sıradaki ilmeğe de yine bir çift sık iğne örüyorum. İkinci ayracın bulunduğu ilmeğe de çift sık iğne örüyorum. Bu ayracı ikinci sık iğnenin ilmeğine takıyorum. Burada birinciye takmıştım. İkinci ayraçta ikinci sık iğneye takıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bu ayraca kadar 30 sık iğne örüyorum. Ayraca kadar ördüm. Burada da yine ilk ayracın bulunduğu ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Birinci ilmeğe ayracı takıyorum. Sıradaki ilmeğe de yine çift sık iğne örüyorum. Ayracın bulunduğu ilmeğe de çift sık iğne örerek dönüş yapıyorum. Bu ayracı da ikinci sık iğnenin ilmeğine takıyorum. Bu şekilde. Her sırada 3 sık iğne bu köşede, 3 sık iğne de bu köşede artırmış olacağız. Şimdi yine 30 sık iğne örerek tur başlangıcına kadar örüp ikinci turu tamamlayacağım. Devam edelim. İkinci turu tamamladım. Şimdi üçüncü tura başlıyorum. Bundan sonra bir tek bir çift örerek devam edeceğim bu bölümde. İkinci turda çift batmıştık ilk ilmeğe. Çift sık iğne örmüştük. Şimdi üçüncü tura başlayacağım. Bu ayracın bulunduğu ilmeğe tek sık iğne örerek başlayacağım. Yani tek sayılarda tek batacağız. Çift sayılarda çift batacağız. 3 tek olduğu için ayracın bulunduğu ilmeğe önce bir sık iğne örüyorum ve ayracı takıyorum. Sıradaki ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane daha örüyorum. Sıradaki ilmeğe bir sık iğne, yanındaki ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Bir sık iğne örüyorum. Son ayraca da çift sık iğne örüyorum. Bu ayracı ikinci sık iğnenin ilmeğine yerleştiriyorum. Diğer ayraca kadar sık iğne örmeyi sürdürüyorum. Ayraca kadar ördüm. Yine bu ayracın bulunduğu ilmeğe bir sık iğne örüyorum. Ayracı takıyorum. Sıradaki ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Yanındaki ilmeğe tek sık iğne, sıradakine çift, bir tek sık iğne, ikinci ayracın bulunduğu ilmeğe çift sık iğne örerek dönüş yapıyorum.
İkinci sık iğneye de ayracı takıyorum. Tur sonuna kadar sık iğne örmeyi sürdürüyorum. Üçüncü turu tamamladım. Dördüncü tura başlıyorum. 4 çift sayı olduğu için ilk ayracın bulunduğu ilmeğe çift sık iğne örerek başlayacağım. Daha sonra 2 tek bir çift şeklinde diğer ayraca kadar devam edeceğim. Buraya batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. İlk sık iğneye ayracı takıyorum. Şimdi sırayla 2 sık iğne örüyorum ayrı ayrı. 1 2. Sıradaki ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Bu ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Sırayla 2 sık iğne daha örüp dönüş yapıyorum. Ayracın bulunduğu ilmeğe de bir sık iğne örüyorum. Ayracı bu sık iğneye takıyorum. Diğer ayraca kadar sık iğne örmeyi sürdürüyorum. Ayraca kadar ördüm. Tekrar bu ayracı çıkartıyorum. Bir çift sık iğne örüyorum. 1 2 sık iğne ördüm aynı ilmeğe. İlk sık iğneye ayracı takıyorum. Ayrı ayrı 2 sık iğne örüyorum. Üçüncü sık iğneye bir çift sık iğne ördüm. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Sıradaki ilmeğe çift sık iğne örüyorum. 1 2 sık iğne daha örerek dönüş yapıyorum. Bu ayracın bulunduğu ilmeğe tek sık iğne ördüm. Şimdi buraya da tekrar ayracı takıyorum. Tur başlangıç ayracına kadar sık iğne örüyorum. Dördüncü turu tamamladım. Beşinci tura başlıyorum. 5 tek sayı olduğu için ilk ayracın bulunduğu ilmeğe bir sık iğne örerek başlıyorum. Buraya yine ayracı takıyorum. Devam ediyorum. 2 3 sık iğne olacak. 2 sık iğne daha örüyorum. İkinci ve üçüncü. Dördüncü sık iğneye bir çift sık iğne örüyorum. Tekrar 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Yanındaki ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Tekrar 3 tek sık iğne. 1 2 3. Ayracın bulunduğu ilmeğe ise çift sık iğne örüyorum. Son ördüğüm sık iğnenin ilmeğine ayracı takıyorum. Bu ayrıca kadar sık iğne örmeyi sürdürüyorum. Ayrıca kadar ördüm. Yine ayrıca çıkartıyorum. Bir sık iğne örüyorum ve buraya ayrıca takıyorum. Devam ediyorum.
2, 3. Sık iğneden sonra dördüncüye çift sık iğne örüyorum. Yine 3 sık iğne örüyorum sırayla. 1, 2, 3. Dördüncüye çift sık iğne örüyorum. Tekrar 3 sık iğne. 1, 2, 3. Ayracın bulunduğu ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Son örmüş olduğum sık iğneye ayracı takıyorum. Devam ediyorum. Tur sonuna kadar sık iğne örüyorum. Beşinci turu tamamladım. Altıncı tura başlıyorum. 6 çift sayı olduğu için ayracın bulunduğu ilmeğe çift sık iğne örerek başlıyorum. Ve ilk sık iğneye ayracı takıyorum. Şimdi 4 sık iğne öreceğim. Sırayla 1, 2, 3, 4 sık iğne ördüm. Sıradaki ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Tekrar sırayla 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Devam ediyorum. 4 sık iğne örüyorum. Dördüncü sık iğneyi ayracın bulunduğu ilmeğe örüyorum ve buraya tekrar ayracı takıyorum. Devam ediyorum. Bu ayrıca kadar sık iğne örüyorum. Ayrıca kadar ördüm. Ayracın bulunduğu ilmeğe çift sık iğne örüyorum. İlk ördüğüm sık iğneye ayracı takıyorum. Sırayla 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. 5. ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Tekrar sırayla 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. 5. ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, dördüncüyü de bu ayracın bulunduğu ilmeğe örüyorum. Ve ayracı bu sık iğneye takıyorum. Tur sonuna kadar devam ediyorum. Altıncı turu tamamladım. Şimdi 7. tura başlıyorum. 7 tek sayı olduğu için ayracın bulunduğu ilmeğe tek sık iğne örerek başlıyorum. Tekrar ayracı takıyorum. Bir alt sırada 4 tek sık iğne örmüştük. Şimdi 5 tek sık iğne örüyorum. 1, bir tane de ayracın bulunduğuna örmüştüm. 2, 3, 4, 5. 6. sık iğneye çift sık iğne örüyorum. Tekrar 5 sık iğne
örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Tekrar 5 sık iğne örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ayracı bulunduğu ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Son örmüş olduğum sık iğneye ayracı takıyorum. Devam ediyorum bu ayrıca kadar. Ayracın bulunduğu ilmeğe kadar ördüm. Ayracın bulunduğu ilmeğe tek sık iğne örerek başlıyorum. 5 sık iğne örüyorum. Birinci sık iğneden sonra ayracı tekrar takıyorum. Bir, 2 3 4 5 sık iğne ördüm. 6. sık iğneye çift örüyorum. Tekrar sırayla 5 sık iğne. 1 2 3 4 5 6. sık iğneye çift sık iğne örüyorum. Tekrar 5 tek. 1 2 3 4 5 ayracın bulunduğu yere çift sık iğne örüyorum. 1 2 son ördüğüme ayracı takıyorum. Tur sonuna kadar devam ediyorum. Yedinci turu tamamladım. Şimdi 8. ve son tura başlıyorum. 8 çift olduğu için ayracın bulunduğu ilmeğe çift sık iğne örüyorum. İlk sık iğneye ayracı takıyorum. Bir alt sırada 5 tek sık iğne örmüştük. Şimdi 6 tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7.'ye çift sık iğne örüyorum. Tekrar 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7.'ye çift sık iğne örüyorum. Tekrar 6 sık iğne. 1 2 3 4 5 6.'yı da ayracın bulunduğu ilmeğe örüyorum ve ayracı tekrar buraya takıyorum. Diğer ayrıca kadar devam ediyorum. Ayrıca kadar ördüm. Ayracın bulunduğu ilmeğe çift sık iğne örüyorum. İlk sık iğneye ayracı takıyorum. 6 sık iğne örüyorum.
7. sık iğneye çift sık iğne örüyorum. Tekrar 6 sık iğne. Yedinci sık iğneye çift örüyorum. Tekrar 6 sık iğne. Altıncı sık iğneyi ayracın bulunduğu ilmeğe örüyorum. Tekrar ayracı takıyorum. Tur sonuna kadar sık iğne örüyorum. Turu tamamladım. Tabanı örme işlemini bitirdim. Ayracı çıkartıyorum. İpi kesiyorum. İpi iğneye geçiriyorum. Bu ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe arka taraftan batıyorum. Tekrar ipin çıktığı ilmeğe üstten batıyorum. Burada bir ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde turu kapatmış oldum. Ayrıca tekrar bu oluşturmuş olduğum ilmeğe takıyorum. İpi ilmekler arasından geçirerek gizliyorum. Fazlalık ipi kesiyorum. Tabanı örme işlemini tamamladım. Bu iki ayraç arasında 30 sık iğne, bu iki ayraç arasında da 30 sık iğne var. Her sırada 3'er sık iğne artırdık. Bu iki ayraç arasında toplam 24 ilmek var. Bu tarafta yine 24 ilmek var. Şimdi tabanı ters tarafından ütüleyerek düzeltelim. Daha sonra yan duvarları örmeye geçeceğiz. Çanta tabanını ütüledim. Şimdi çantanın yan duvarlarını örmeye başlayacağız. Modele geçmeden önce de bir sıra hazırlık için sık iğne öreceğiz. Bu sık iğneyi örerken ilmeklerin arka kanatlarını alarak öreceğiz. Buradaki ilmek sayısı 108 ilmek. Modelimiz 14 ilmek ve katlarından oluşuyor. 112 ilmeğe ihtiyacımız var. 4 ilmek eksik. Bu 4 ilmeği de bu yan kenarlardan ikişer ikişer örerek tamamlayacağız. Tur başlangıcı dışındaki ayraçları çıkartıyorum. Artış yerlerini işaretleyeceğim. Kafamız karışmasın diye bu ayraçları çıkardım. Şimdi tur başlangıç ayracımız bu. Bundan sonraki çift sık iğneyi buluyorum. Bu çift sık iğnenin ikinci ilmeğine bir ayraç yerleştiriyorum. Birinci artış burada olacak. Daha sonraki çift sık iğneyi buluyorum. Bu çift sık iğnelerin ilmeğine değil, sıradaki tek sık iğnenin ilmeğine bir ayraç takıyorum. İkinci artışı da burada yapacağım. Aynı şekilde diğer tarafta da çift sık iğneyi buluyorum. İkinci ilmeğine ayracı takıyorum. Bu tarafta da çift sık iğneden sonraki tek sık iğnenin ilmeğine ayraç takıyorum. Bu ayraçların bulunduğu yerde çift sık iğne örerek 4 ilmek eklemiş olacağız. O zaman ilmek sayımız 112 ilmek olacak ve modelimizi kurmaya başlayacağız. Ama önce dediğim gibi bir sıra sık iğne örerek hazırlık yapıyoruz.
Başlamadan önce taban ölçüsünü de vereyim. Taban uzunluğu yaklaşık olarak 24 santimetre. Eni ise 8 santimetre. Tur başlangıç ayracının bulunduğu ilmeğe batarak örmeye başlıyorum. İlmeğin arka kanadını alıyorum. Alttaki ilmeğe de batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu çekmiş olduğum zinciri ilk sık iğne kabul ediyorum. Buraya tur başlangıç ayracını takıyorum. Bu ayraca kadar ilmeklerin arka kanatlarını ve alttaki ilmeği alarak şu şekilde bir sık iğne örüyorum. Bu fazlalık ipi de araya alıyorum. Ayraca kadar devam edelim. Ayracın bulunduğu ilmeğe geldim. Şimdi buraya çift sık iğne örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. 2. Devam ediyorum. Bu ayraca gelince yine çift sık iğne öreceğim. Devam edeceğim. Bu ayraca gelince çift sık iğne. Tekrar bu ayraca gelince çift sık iğne öreceğim ve tur sonuna kadar devam edeceğim. Örmeyi sürdürelim. Son sık iğneye batıyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi burada bu ayracın bulunduğu ilmeğe bir ilmek ekleyeceğiz. Şöyle ilmeği uzatıyorum. Ayracı çıkartıyorum. Bu ilk sıra başında örmüş olduğumuz zincir, aynı zamanda ilk sık iğne kabul ettik. Birinci sık iğnenin ilmeğine arka taraftan şöyle batıyorum. Bu ilmeği geri çekiyorum. Daha sonra bu geriye çekmiş olduğum ilmeğin altından batıyorum. Geriye çektiğim ilmeği de tığıma alıyorum. Turu kapatıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum ilmeği ve buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilk zincirin ilmeği olmuş oldu. Şimdi zincir çekerek modeli örmeye başlıyorum. Başta da belirttiğim gibi modelimiz 14 ilmek ve katlarından oluşuyor. İlk 14 ilmeğin örülüşünü tekrarlayarak devam edeceğiz. Burada ilk olarak 9 ikili trabzan öreceğiz. Bunun için önce 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu ilk trabzanımız oluyor. Tığın başını doluyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. İlmekleri ikişer ikişer kapatarak bir ikili trabzan ördüm. Bu şekilde toplam 9 trabzan örüyorum. Zincirle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trabzan oldu.
Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Burada da 3 kafes ördükten sonra tekrar 9 trabzan öreceğiz. Bu birinci kafes. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa trabzan örüyorum. İkinci kafesi oluşturdum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp üçüncü boşluğa batıyorum. 3 kafes oldu. Şimdi tekrar 9 trabzan örüp 3 kafes örerek devam edeceğim. Bu ilk trabzanı da sayıyorum. 2 trabzan oldu. 7 tane daha örüyorum. Evet, 2, 4, 6, 8, 9 trabzan. Şimdi tekrar burada yapmış olduğumuz gibi birer zincir çekip bir boşluk atlayarak 3 kafes öreceğim. 9 trabzan, 3 kafes örerek tur sonuna kadar devam edeceğim. Tur sonunda tekrar birlikte olacağız. Tur sonuna yaklaştım. 9 trabzan ördüm. Şimdi 3 kafes örerek birinci turu kapatacağım. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp ikinciye batıyorum. Trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp ikinciye batıyorum. Trabzan örüyorum. Son kafesi örerken bu trabzanlardan birer tane eksilterek üst sıraya geçeceğim. Tığın başını doluyorum. Burada ilk başlangıçta çekmiş olduğumuz 3. zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki oluşan 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Şimdi üst sıraya buradaki kafesin tam ortasından çıkmış oluyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığın başını doluyorum. Bu zinciri birinci trabzan kabul etmiştik. Bunu atlıyorum. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Burada üst sıranın ilk kafesi oluştu. Şimdi sırayla 7 trabzan öreceğim. Son trabzanı atlayıp kafesin ortasına batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenarlardan birer trabzan eksiltmiş olduk. Şimdi bu bölümde kafeslerin ortasına batarak toplam 4 kafes öreceğiz. Her sırada burada ikişer trabzan eksilirken buradaki kafes sayısı bir artarak devam edecek. 7 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. Bu trabzanı atlamış oldum. Şimdi boşluğa batıyorum. Sırayla 4 kafes öreceğim. 1, 2, 3, dördüncü kafesi örerken ilk trabzanı atlıyorum, ikinci trabzana batıyorum. Tekrar sırayla 7 trabzan örüyorum. Yedi trabzan ördüm. Şimdi kafeslerin ortasına batarak 4 kafes örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Son trabzanı atlayıp boşluğa batıyorum. Sırayla 4 kafes örüyorum.
Dördüncü kafesi örerken ilk trabzanı atlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Örelim, ikinci turu tamamlayalım. Son olarak 7 trabzan ördüm. Buraya da 3 kafes örerek turu kapatacağım. Bir zincir çekiyorum. Birinci kafes. Tekrar bir zincir çekiyorum. İkinci kafesi örüyorum. Tığın başını doluyorum. İlk sıra başındaki birinci kafesin 1, 2, 3. zincirine batıp bir ilmek alıyorum. Tığımdaki bütün ilmekleri birlikte örerek kapatıyorum. Buradaki kafes sayısı da 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. Üçüncü tura başlıyorum. Tığın başını doluyorum. İlk boşluğa batıp bir kafes örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Birinci trabzana atlayıp ikinci trabzana batıyorum ve sırayla 5 trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5. Bu trabzana atlayacağım. Kutulara batarak toplam 5 kafes öreceğim. Aralarına birer zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5. kafesi örerken bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Yine buraya 5 trabzan öreceğim. Trabzan sayısı da kafes sayısı da 5'er olacak, eşit sayıda. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü turun sonuna geldim. 5 trabzan ördüm. Şimdi 3 kafes örerek bu turu tamamlayacağım. Birer zincir çekerek boşluklara batıyorum. 1 2 3. kafesi kapatırken yine burada 3. zincire batıyorum. Bir ilmek alıp 3 ilmeği birlikte örerek turu kapatıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Dördüncü tura başlıyorum. Sıradaki kafesin içerisine batıp birinci kafesi ördüm. Devam ediyorum. İkinci kafes. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyorum. 3 trabzan örüyorum. 1 2 3. Yarım dilimleri tamamlamış oldum. Şimdi buradaki kafes sayısı 6 kafes olacak. Trabzan sayısı ise 3 trabzan olarak devam edecek tur sonuna kadar. Bir zincir çekerek 6 kafes örüyorum. 1 2 3 4 5 6. kafesi örerken bir trabzan atlayıp yanındakine batıyorum. Yine 3 trabzan örüyorum. Tur sonuna kadar devam edelim. Dördüncü turun sonuna geldim. 3 trabzan ördüm. Şimdi 3 kafes örerek bu turu tamamlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp sıradaki kafese batıyorum. Birinci kafesi ördüm.
Bir tane daha örüyorum. 2 kafes ördükten sonra tığın başını doluyorum. Başlangıçtaki zincirin üçüncüsüne batıyorum. Bir ilmek alıp tığdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Buradaki kafes sayısı da 1, 2, 3, 4, 5, 6 kafes oldu. Şimdi burada 3 trabzan örerek yeni bir dilime başlayacağız. Daha sonra 6 trabzan örüp burada ikinci dilimi başlatacağız. 3 zincir çekiyorum. Bu ilk trabzan sayılacak. Daha sonra buradaki başlangıç zincirinin tepesine batıyorum. İkinci trabzanı örüyorum. Bir de boşluğa batarak örüyorum. 3 trabzan örmüş oldum. Şimdi sırayla 6 kafes örüyorum. 1 2 bir de bu 3 trabzanın ortadakine batıyorum. 3 4 5 6 kafes ördükten sonra bu trabzanın tepesine batıyorum. İkinci trabzanı örüyorum. Bir de boşluğa batıyorum. 3 trabzan ördüm. Şimdi tekrar 6 kafes 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz. Sıra sonunda tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. Beşinci turun sonuna geldim. 5 kafes ördüm. Şimdi tığın başını doluyorum. İlk başlangıçtaki zincirlerin üçüncüsüne batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmekleri kapatarak 6. kafesi tamamladım. Şimdi trabzanların sağından ve solundan birer ilmek ekleyerek 5 trabzan 5 kafes şeklinde örgümüzü sürdüreceğiz 6. turda. İlk olarak 3 zincir çekiyorum. Bu zincir birinci trabzan olacak. Tığın başını doluyorum. Yine zincirlerin tepesine batıyorum. İkinci trabzanı örüyorum. Üçüncü, dördüncü, bir de boşluğa örüyorum. Beşinci trabzanı tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batarak kafes örmeye başlıyorum. Toplam 5 kafes öreceğim buraya kadar. Beş kafes ördüm. Birinci trabzan, hemen ikinciye batıyorum. 2 3 4 5 tekrar 5 kafes 5 trabzan 5 kafes 5 trabzan örerek tur sonuna kadar devam ediyorum. Altıncı turun sonuna geldim. 5 trabzandan sonra 5 kafes örerek turu tamamlayacağım. Sırayla devam ediyorum. 1 2 3 4 kafes ördüm. 5. kafesi de turu kapatırken öreceğim. Tığın başını doluyorum. 3. zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bütün ilmekleri birlikte örüyorum. 5. kafesi tamamladım. 3 zincir çekiyorum. Zincirin tepesine batıyorum. 2. trabzanı örüyorum. Hemen yanındaki trabzana batarak 7 trabzan öreceğim. 3 oldu. 4 5
6, bir de kafese batıyorum, 7. 7 trabzan örmüş oldum. Şimdi 4 kafes öreceğim. 1, 2, 3, 4. Devam ediyorum. 7 trabzan öreceğim. 1, sıradaki trabzana batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, bir de boşluğa battım, 7. Tekrar 4 kafes 7 trabzan örerek tur sonuna kadar devam ediyorum. Yedinci turun sonuna geldim. 7 trabzandan sonra 3 kafes ördüm. Sonuncu kafesi de sırayı kapatırken örüyorum. Burada 3. zincire batıyorum. Tığdaki 3 ilmeği birlikte örerek 4. kafesi tamamladım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 8. tura başlıyorum. 1. trabzan, zincire batıyorum. 2. sırayla devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir de boşluğa batıyorum. 9 trabzan ördüm. Trabzan sayısı 2 tane arttı. Tekrar zincir çekerek 3 kafes örüyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. 9 trabzan örüyorum. Bu birinci. Bir de boşluğa batıyorum. 9 trabzan ördüm. Şimdi tekrar 3 kafes 9 trabzan şeklinde devam edip turu tamamlıyoruz. Sekizinci turun sonuna geldim. 3 kafes örerek burayı tamamlayacağım. 2 kafes ördüm. Tığın başını doluyorum. 3. zincire batarak bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmekleri kapatınca 3. kafesi de örmüş oldum. Şimdi 9. tura bir kafesle başlayacağız. Buradaki trabzan sayılarını azaltmaya başlıyoruz. 4 zincir çekiyorum. Zinciri atlıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bu trabzanla birlikte 7 trabzan öreceğim. Yedi trabzan ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bu trabzanı atlıyorum. Sıradaki kafese batıyorum. Bir kafes ördüm. Şimdi 4 kafes öreceğim. 1, 2, 3, 4. kafesi örerken bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. 4. kafesi ördüm. Sıra sonuna kadar 7 trabzan 4 kafes örerek devam edelim. 9. turun sonuna geldim. 2 kafes ördüm. 3. kafesi de turu kapatırken örüyorum.
Tığın başını dolayıp 3. zincire batıyorum. Tığdaki ilmekleri birlikte örüyorum. 4 kafes tamamlandı. Tekrar 4 zincir çekerek 10. tura kafes örerek başlıyorum. Bu kafesin içine batıyorum. Birinci kafesi ördüm. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. 2 kafes ördükten sonra sırayla 5 trabzan örüyorum. Şimdi bu trabzanı atlıyorum. Kafesin içine batıp bir kafes örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 5 kafes 5 trabzan 5 kafes 5 trabzan örerek devam ediyorum. Onuncu turun sonuna geldim. 2 kafesten sonra tığın başına doluyorum. 3. zincire batıp bir ilmek alıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. 3 kafesle turu tamamladım. Buradaki kafes sayısı da 5 oldu. Şimdi 11. tura başlıyorum. 4 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıp bir kafes örüyorum. 2 kafes ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp üçüncüye batıyorum. 3. kafesi örüyorum. Şimdi sırayla 3 trabzan öreceğim. 1 2 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. Kafeslere batarak toplam 6 kafes öreceğim. Daha sonra 3 trabzan, 6 kafes, 3 trabzan örerek tur sonuna kadar devam edeceğim. Birinci turun sonuna geldim. 3 trabzandan sonra 2 kafes ördüm. 3. kafesi de turu kapatırken örüyorum. 3. zincire batıp bir ilmek alıyorum. Tığdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Buradaki kafes sayısı da 6 oldu. Şimdi yeni bir dilime başlayacağım. 12. tura başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynen burada yapmış olduğumuz gibi zincirin tepesine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Zinciri de saydığımızda 2 trabzan oldu. Bir de boşluğa batıyorum. 3 trabzan. Şimdi sırayla 6 kafes öreceğim. 1 2 ortadaki trabzana batıyorum. 3 4 5 6 6 kafesten sonra bu birinci trabzan, bir de bu trabzanın tepesine batıyorum. 2 bir de boşluğa batıyorum. 3 trabzan. Tekrar 6 kafes 3 trabzan örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. 12. turun sonuna geldim. 3 trabzandan sonra 5 kafes ördüm. 6. kafesi de turu tamamlarken örüyorum. 3 zincir çekmiştik tura başlarken. 3. zincire batıyorum. Bir ilmek alıp tığdaki 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. Kafes sayısı 6 kafes oldu. Şimdi kenarlardan birer trabzan artırmaya başlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Zincirin tepesine batıyorum. Zincirle birlikte 2 trabzan oldu. 3 4 trabzan ördüm. 5. trabzanı da kafesin içine batarak örüyorum. Daha sonra zincir çekerek kafes örmeyi sürdüreceğim. Buradaki kafes sayısı bu sırada 5 kafes olacak.
5 kafes ördüm. Yine 5 trabzan örüyorum. Örgümüzü bu şekilde sürdürüyoruz. 5 trabzan 5 kafes şeklinde tur sonuna kadar öreceğiz. Bir dilim tamamlandı. Şimdi yeni bir dilime başladık. Kenarlardan birer trabzan artırarak devam ediyoruz. 9 trabzan olunca bu sefer eksiltmeye başlıyoruz. 3 trabzan olduktan sonra bir üst sırada yeni bir dilime başlıyoruz. Örgümüzü bu şekilde sürdürüyoruz. Birinci bölümün sonuna geldik. Bundan sonraki işlemleri ikinci bölümde anlatacağım. Tekrar görüşmek üzere.